Selamlar dikiş sınıfından. Biz şimdi ne yapacağız? Biz bir pantolona ne kadar kumaş gider, kumaşımız yokken ne kadar kumaş almamız gerekir, onun hesabını evdeki yöntemlerle nasıl ayarlayabiliriz, onu yapacağız. Biz bunu tabi sadece pantolon kalıbında değil, atlet kalıplarımızda, bluz kalıplarımızda yapabiliriz. Bakın şurada atlet kalıplarım da var, size birazdan atlet kesip atlet dikimini anlatacağım. Tek en kumaşlar için ayrıca hesaplayabiliriz. Çift en kumaşlar için de ayrıca hesaplayabiliriz ama ben size evde masa üzerinde ve halı üzerinde nasıl yapılırın halı üzerinde olanını anlatacağım. Siz aynı işlemi masa üzerinde ve evinizdeki holde, koridorda, parkeler üzerinde de yapabilirsiniz rahatlıkla. Videonun sonuna doğru da anlatacağım ama ilk başta söylemek istediğim bir şey var. Benim anlatacağım yöntem düz, desensiz ve tüy yönü olmayan kumaşlar için olacak. Eğer desen yönümüz ve tüy yönümüz varsa kalıplarımızın yönünü aynı yöne yerleştirmemiz gerekir. Ama desen yönü, tüy yönü yoksa kalıplarımızda değişiklikler yapabiliriz. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Tabi boyuna, düz boy ipliğine mutlaka dikkat ederiz. Asla düz boy ipliğini kaydırmayız eğer verev kesim yapmayacaksak. Ancak desenli yönlü, kareli, çizgili, enine çizgili kumaşlarımız falan varsa onların karelerine, çizgilerine, desenlerine mutlaka dikkat ederek yerleştirmemiz gerektiğini bilmelisiniz. Gene dikkat etmemiz gereken şeylerden biri kumaşımızı çift kat mı sereceğiz, 4 kat mı sereceğiz olacak. Çünkü bazı kumaşları biz işte tek yaka oyuntusunu kullandığımızda şöyle yapıp kalıbımızı da katlayıp 4'e katlayarak da kesim yapabiliriz. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak ve hesap ederek metraj hesaplaması yaparız. Tabii ki bu bir yöntem. Tek teknik değil, aynı zamanda matematiksel hesapları da var. Onunla ilgili mutlaka ayrı bir video size çekeceğim. Yani nasıl bir boy bir kol artı roba payı, kup payı, korsaj payı gibi. Bu başka bir videonun konusu olsun. Şimdi ben size anlatırken masayı değil halıyı kullanacağım. Masanın kenarını da kullanabilirsiniz. Halının kenarını da kullanabilirsiniz. Neye göre karar vereceğiz? Halımızı veya masamızı kumaş olarak düşüneceğiz. Şimdi çok soru geliyor bize. Hocam şunu dikeceğim, ne kadar kumaş almam lazım? Şunu yapacağım, ne kadar kumaş almam lazım? Kalıplarımız elimizdeyse metraj hesabını yapmak zaten son derece kolaydır. Ben halımı kumaşa çevireceğim, kumaş ölçülerine çevireceğim. Kalıplarımı yerleştireceğim ve size nasıl kumaş hesabı yapılır onu anlatacağım. Bu yöntemi anlatacağım. Birçok kumaş hesaplama ve metraj hesaplama yöntemimiz de var elbette. Kalıplarım bunlar 40 beden pantolon, dikiş paysız. Burada dergisinden çıkarmıştım. Bol paça pantolon çok sevdiğim bir kalıptır. Diyelim ki ben acemiyim, bilmiyorum ne kadar kumaş almam gerektiğini bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim yeri gelmişken 40 beden, 42 beden, belki 44 bedenler tek boy yani pantolon boyu artı 20 santim kadar veya 15 santim kadar fazla bir kumaş aldıklarında bir pantolona sahip olabilirler. Büyük bedenlerde desen yönü olan kumaşlarda durum değişir. Bu neymiş? 1.20 yani 102 santimetreymiş benim boyum. 102 santimden yani ben 1.20 1.25 civarı bir kumaş alırsam normalde bu pantolon bana çıkıyormuş. Ama bunu bilmiyorsam ne yapacağım? Şimdi anlatıyorum. Diyelim ki bu kumaştan dikeceğim pantolonumu ve çiften bir kumaş. Çiften kumaşlarımda eni genellikle 1.50 olur yani 150 santim olur. Yarısı da 72, 73, 75 santime tekabül eder çift katlandığında. Çünkü pantolonumu çift kattan keseceğim için halımın kenarından bir 75 santim işaretleyip bunu siz masa üzerinden de yapabilirsiniz dediğim gibi. 75 santim işaretleyeceğim ve aşağıya doğru da bir kumaş metrajı işaretleyeceğim ve kalıplarımı üzerine koyacağım. Gördüğünüz gibi hocanız yerlerde ders anlatıyor. Halının kenarından şuraya 75 santim işaretledim ve cetvellerimi kumaşın kenarıymış gibi koydum. Siz mezura koyabilirsiniz, ip koyabilirsiniz, yün koyabilirsiniz. Ne koymak isterseniz onu koyun. Defterleri bile sıralayabilirsiniz veya bir sabunla
çizebilirsiniz. Bu benim kumaşımın çift kat eni. Burası da boy oldu. Şimdi ben halının kenarına göre yerleştirdim. Düz boy ipliğini halının kenarını kumaş kenarı olarak düşünerek koydum. Düz boy ipliğini de kumaş kenarı olarak koydum. Ve beklediğimden aslında daha fazla kumaş gitmesi gerektiğini de görmüş oldum. Çünkü çok bol paçalı bir pantolon ve 40 beden. 36 bedenler rahatlıkla çıkabilir. O yüzden işte evdeki hesap bazen çarşıya uymayabilir. Bu işlemleri önceden yapmamız ve kumaşımızı ona göre almamız gerekiyor. Mesela benim kursiyerlerim hep kumaşı alır gelir ve ben böyle bir şey dikmek istiyorum der. Şeyi hiç hesap etmezler. Metraj hesabını. Birçok zaman da kumaş ellerinde kalır, kesemezler. Ya da daha farklı bir modele geçmek zorunda kalırlar. Şimdi ben bu halının kenarını, uzun kenarını ölçeceğim. Kaç santim olduğunu göreceğim. Ve ne kadar çiften kumaş gitmesi gerektiğini rahatlıkla size söyleyebileceğim. Evet, ölçtüm ve 2 metre 10 santim kumaş gitmesi gerektiğini görmüş oldum. Şunu işte siz şöyle yapıyorsunuz, bazen iç içe sokuyorsunuz, ters çeviriyorsunuz. Bunu biraz böyle kaydırabilir miyiz hocam falan diyorsunuz ama bizim için önemli olan neydi? Düz boy ipliğimizin kenara paralel olmasıydı. Paralel olduğu zaman otura kalka anlattığım için nefes nefese de kaldım. Kumaşımız düzgün yerleştirilmiş olur ve metrajımız doğru hesaplanmış olur. Dikkat ediyorsunuz mutlaka, eğer kumaşınızın desen yönü varsa, tüy yönü varsa mutlaka daha fazla kumaş almanız gerekiyor. Mesela bunu düz bir kumaşta ben şunu şu şekilde düz boy ipliğine dikkat ederek şöyle yerleştirebilirim. Yani biri ters biri düz olabilir ama söz konusu olan desen varsa ve tüy yönü varsa bunu asla öyle yapamam. Hepsini aynı yöne yerleştirmem gerekir. Şu an sanıyorum ki bu şekilde yerleştirdiğimde videoyu çekerken fark ettim ki daha az kumaş gidecek buna. Tekrar bakıyoruz. Tekrar ölçtüğümde tek başıma çektiğim için ölçerken çekemiyorum. Tripodu da kurmadım ama mantığını anlayabilirsiniz. 1.80'den rahatlıkla bana çıkabileceğini görmüş olduk. Bakın evirdim çevirdim, desen yönü de yok diye düşündüm. Tüy yönü de yok diye düşündüm. Düz boy ipliğini de kaydırmadan iç içe kalıpları soktuğum zaman 50 santimetre kumaştan kazanmış oldum. 50 santimetrede bir viskon kumaşta nereden baksanız günümüz parasıyla 40 lira ediyor. 40 lira da az bir para değil. 2 tane bobin alırsınız kendinize. Her ne kalıbı çıkardıysanız çıkarın, ne dikecek olursanız olun ki kalıpla çalışmanızı zaten öneriyorum. Pratik kesimde facialar yaratılıyor, kumaşlar çok ziyan oluyor. Hesaplamanızı ya böyle halının kenarında ya yemek masanızın kenarında ya da koridorda parkelerin üzerinde, taşların üzerinde yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.